Günümüzde herhangi bir gün belli bir saatte kalkar, günlük işlerimizi saate göre yapar ve akşam olunca da uyuruz. Yaşadığımız ülke toprakları içerisinde nerede olursak olalım aynı saat ve dakikadayızdır. Herhangi biri bize saatin kaç olduğunu sorduğunda cep telefonumuza, kol saatimize ya da duvarda asılı duran bir saate bakarak saatin kaç olduğunu hemen söyleyebiliriz. Hangi yılda olduğumuzu ise bilmeyen yoktur. Fakat bir zaman yolcusu olup orta çağa gitme şansımız olsa, gittiğimiz yerdeki herhangi birine hangi yılda olduğumuzu ve saatin kaç olduğunu sorsak, büyük olasılıkla hiçbir cevap alamazdık. Çünkü geçmişte insanlar bugünkü gibi saate göre yaşamıyorlardı. Onlar için saatin ve yılın hiçbir önemi yoktu. İnsanlar saat yerine güneş ve mevsimlerle ilgileniyor ve onlara göre yaşıyordu. Sanayi devrimi zaman çizelgesini neredeyse tüm insan faaliyetleri için geçerli bir şablon haline getirdi. Bu çizelgenin yaygınlaşmasında önemli adımlardan biri toplu taşımaydı. İşçilerin işe sabah 8'de başlaması gerekiyorsa, otobüs ve trenin fabrikaya 8'den önce varması gerekiyordu. 1784'te İngiltere'de belli bir tarifeye bağlı olarak bir toplu taşıma firması faaliyete başladı. Bu tarifelerde sadece kalkış saatleri belirtilmişti ve varış saatleri yazmıyordu. O zamanlar her İngiliz kasabası ve şehrinin farklı yerel saatleri vardı ve Londra saati ile aralarındaki fark yarım saati bulabiliyordu. Londra'da saat 9 iken Liverpool'da saat 9:20 olabiliyordu. O zamanlar telefon, televizyon, radyo gibi teknolojik aletler olmadığı için kimse bu saat farkını bilmiyordu ve ayrıca kimsenin umurunda da değildi. İlk ticari tren Liverpool ve Manchester arasında 1830'da faaliyete geçtikten 10 yıl sonra ilk tren tarifesi hazırlandı. Trenler eski araçlara göre daha hızlıydı. Bu yüzden yerel saatler arasındaki tuhaf farklar ciddi sıkıntı yaratıyordu. 1847'de İngiliz tren şirketleri kafa kafaya vererek o andan itibaren tüm tren çizelgelerinin Liverpool ya da Manchester yerel saatlerine göre değil, Greenwich gözlemevi saatine göre ayarlanmasını kararlaştırdılar. Giderek daha fazla sayıda kurum tren şirketlerinin kararını uygulamaya başladı. 1880'de İngiliz hükümeti daha önce eşi benzeri görülmemiş bir yasa çıkararak İngiltere'deki tüm zaman çizelgelerinin Greenwich'e göre düzenlenmesini zorunlu kıldı. Böylece tarihte ilk defa bir ülke ulusal saat belirleyerek gün batımıyla gün doğumunu esas alan yerel saatleri bırakarak yapay bir saat belirledi. Günümüzde ise bütün ülkeler bu şekilde dünya üzerinde bulundukları boylama göre ulusal saatini belirlemiş ve saat konusu tüm dünyada düzene sokulmuştur. Yeni videolarımı yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenerek ve yorum yaparak görüş ve düşüncelerinizi bildirebilir, kanalıma destek olabilirsiniz. Vaktinizi ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.